Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü çalışmalarımızda açılış hatalarına giriş yapıyoruz. Eğer ki bu oynatma listesini takip ettiğiniz zaman en çok yapılan açılış hatalarını ve bunların değerlendirilmesini öğreneceğiz. İlk dikkat edeceğimiz şey Şah amcamızın stratejik konumu. Şah amcamızın taşların diziliş itibariyle iki tane bulunduğu çapraz var. Bunlardan bir tanesi güçlü olan, diğeri ölümcül olan çapraz. Sizce bu çaprazlardan hangisi güçlü, hangisi ölümcül? Dikkat edersek arkadaşlar, kırmızıyla çizdiğim çaprazı D7 piyonu kapatıyor. Bu çaprazdan yapılan herhangi bir saldırıyı C7 piyonu da kapatabilir. Ya da at kapatabilir. Ya da fil, hatta vezir ya da at buradan bile kapatabilir. O halde kırmızıyla çizdiğim çapraz güçlü çapraz, ama yeşille çizdiğim çaprazı sadece şu an F piyonu kapatabiliyor. Dikkat edersek fil bu çaprazı kapatamaz. At bu çaprazı kapatamaz. Sadece bu çaprazı kapatmak için G7 piyonu var. Eğer ki siyahlar farkında olmadan ölümcül çaprazını açarsa şah ciddi sorunlar yaşayabilir. Şöyle bir örnek verelim. Oyunun başında ilk hamleyi beyazlar yapıyordu. Hatırlarsanız merkez karelerin hayati önem taşıdığını söylemiştim. Beyazlar bu kurala uyarak şah piyonuyla başlıyor. Filin ve vezirin çaprazlarını açtı. Ayrıca bu hamleyle merkezden D5 karesini kontrol etmiş oldu. Yani herhangi bir piyonla oynayıp F piyonuyla oynarsa yani F6 sürüşüyle başladı siyahlar. Lakayt bir şekilde ilk hamleyi cevapladı diyelim. Beyazların yapacağı şey ikinci merkez piyonunu sürmek. Eğer ki ikinci merkez piyonunu rahatlıkla sürebiliyorsak bunu sürmeliyiz arkadaşlar. Herhangi bir piyon değil, dikkat edin. E ve D piyonları ilerlediği zaman merkez kareleri kontrol ediyor. Siyahlar eğer G5 ile cevaplarsa bunu, az önce anlattığım gibi E8 H5 çaprazı sonuna kadar açıldı ve bu çaprazı fil kapatamaz. At da kapatamaz. Bu çaprazı sadece piyonlar kapatıyordu. O piyonlar da hareket ettiğine göre H5'ten vezir şah çektiği zaman arkadaşlar hem şahı istediği hem de şahın kaçabileceği tek kareyi tuttu. İşte eğer şah çekip aynı zamanda kaçış karesini tutuyorsak ve rakip taşlardan hiçbiri bu tehdidi önleyemiyorsa mat olmuş demektir. Burada matı nasıl yaptık? Siyahlar bize yardımcı oldu. Ölümcül çaprazını açtı ve vezir buradan şah çekerek burada oyunu bitirdi. Bu mat aptal matı ya da tembel matı olarak teoride bulunur. Siyahlar rastgele piyonlarla oynarsa ve bu piyonları oynarken şahın ölümcül çaprazını açarsa oyun çok çabuk bitebilir. Son olarak eğer nasıl mat olduğunu anlayamadıysak ilk adım listemdeki matı anlamak videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.